Merhaba dostlar. 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda gerçekleşecek Dolunay, bilgi, iletişim, öğrenme ve sosyal bağlantılar gibi temaları aydınlatıyor. İkizler Dolunay'ı zihinsel olarak aydınlanma ve karar verme süreçlerini destekleyen bir enerji taşır. Ancak bu Dolunay sırasında bazı zorlu gezegen açıları ve karşıtlıklar da etkili. Bu yüzden hem zihinsel aydınlanma hem de bazı içsel ve ilişkisel meydan okumalar gündemde olabilir. İkizler Dolunay'ı bilgi edinme, öğrenme, düşüncelerimizi ifade etme ve sosyal bağlantılar kurma isteğimizi arttırır. Bu dönemde kendimizi daha net bir şekilde ifade etmek, iletişimde şeffaflık sağlamak ve zihinsel açıdan yenilenmek önem kazanır. Aynı zamanda meraklı, hareketli ve sosyal bir enerji taşır. Yeni fikirlerin peşine düşebilir, hayatımızda netlik aradığımız konularla ilgili kararlar alabiliriz. Bu dolunay zihnimizde belirsiz olan konuların aydınlanmasına, yüzleşmekten kaçındığımız gerçekleri görmemize yardımcı olabilir. Aynı zamanda başkalarıyla olan iletişimimizi ve günlük alışkanlıklarımızı gözden geçirmek için ideal bir zamandır. Ancak hızlı kararlar almak veya fevri davranmak yerine iyice düşünerek hareket etmek önemlidir. Lilith ve Şiron karşıtlığı ilişkilerde kendini ifade etme konularında bazı derin yaraları gün yüzüne çıkarabilir. Lilith, ilişkilerde bireysel özgürlük ve bağımsızlık arzusunu arttırırken, Kiron, kişisel yaralarımız ve kendimize güvenimizle ilgili hassasiyetleri ön plana çıkarır. Bu karşıtlık, özellikle ilişkilerde kendi sınırlarımızı korumak için başkalarına uyum sağlama arasında dengeyi kurmamız gerektiğini vurguluyor. Bu dönemde geçmişten gelen ilişkisel yaralarımızı iyileştirmek adına dürüstçe yüzleşmeler yapabiliriz. Balık burcundaki Satürn'ün Jüpiter'e kare açısı, bilgi ve inançlar arasında bir gerilim yaratabilir. Satürn, disiplin, kısıtlamalar ve sorumluluklarla ilgilenirken, Jüpiter ise büyüme, genişleme ve özgür düşünceyle ilgilidir. Bu kare açı, hayatımızdaki inanç sistemleri, idealler ve gerçekler arasında bir denge kurmamızı zorlaştırıyor. Özellikle kişisel gelişim ve eğitim alanlarında aşırı iyimserlikten kaçınmalı ve gerçekçi bir bakış açısıyla ilerlemeliyiz. Bu dolunay zihinsel olarak sınırlarımızı zorlamadan daha sağlam bir temele dayalı bilgi arayışı içine girmemiz gerektiğini gösteriyor. Bu dolunay zihinsel bir aydınlanma, iletişimde açıklık sağlama potansiyeli taşıyor. Ancak Lilith ve Kiron karşıtlığı ilişkilerde içsel yaraların farkına varmamızı sağlayarak geçmişte yaşadığımız zorlukları aşmamıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda Satürn-Jüpiter karesi ile hayatımızdaki bilgi ve inanç sistemlerine daha gerçekçi bir şekilde bakmamız gerekecek. Bu dönemde kendimize daha dürüst olup başkalarıyla olan ilişkilerimizde sınırlarımızı korumayı öğrenmek önem kazanıyor. Bu dolunay hem iletişimde hem de kendi içsel dünyamızda dengeyi bulmak adına bizlere önemli dersler getirebilir. Hayatımızda anlam kazanmak ve daha bilinçli bir yola adım atmak için bu dolunayın enerjisini en iyi şekilde değerlendirebiliriz. Dolunayımızın burçlara etkilerine geçelim. Merhaba koçlar, koç burçları için dolunay, iletişim, eğitim ve yakın çevre ilişkilerini öne plana çıkarıyor. Kardeşler, komşular ve arkadaşlarla olan ilişkilerinizde netleşme ve bazı yüzleşmeler yaşanabilir. Bu dönemde yeni bir eğitim programına başlamak, fikirlerinizi ifade etmek veya kısa yolculuklar planlamak için destekleyici bir enerji var. Ancak fikirlerinizi paylaşırken açık ve yapıcı olmaya özen göstermelisiniz. Merhaba boğalar, boğa burçları için dolunay, maddi kaynaklar ve değerler alanında etkili olacak. Finansal güvenliğinizi sağlamlaştırmak adına bazı kararlar alabilir veya harcamalarınızı gözden geçirebilirsiniz. Gelir kaynaklarınızla ilgili belirsizlikler varsa bu dolunay bunları netleştirmenize yardımcı olabilir. Kendi değerinizi yeniden tanımlamak ve sahip olduğunuz kaynaklara şükran duymak için iyi bir zaman. Merhaba ikizler, ikizler burçları için dolunay kişisel imaj, kimlik ve görünüm konularını aydınlatıyor. Bu dönem kendinizi nasıl ifade ettiğinizi ve dış dünyaya yansıttığınız kimliği gözden geçirmeniz için ideal.
kendi ihtiyaçlarınıza daha fazla odaklanabilir ve kişisel hedeflerinizi netleştirebilirsiniz. Çevrenizdeki insanların görüşlerinden etkilenmeden iç sesinizi dinlemek ve kendinize güvenmek önem kazanıyor. Merhaba yengeçler, yengeç burçları için dolunay, içsel dünya, bilinçaltı ve spiritüel konularda derin bir aydınlanma süreci getiriyor. Bu dönemde kendinizi geri çekip içsel olarak kendinizi keşfetmeye yönelebilirsiniz. Rüyalarınız daha yoğun olabilir ve geçmişten gelen bazı konularla yüzleşmeniz gerekebilir. Meditasyon, terapi, dua veya yalnız zaman geçirmek ruhsal anlamda sizi besleyecektir. Merhaba aslanlar, aslan burçları için bu dolunay sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek hedefleri alanında etkili olacak. Arkadaşlarınızla veya sosyal gruplarla ilişkilerinizde netleşmeler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda gelecekteki hedeflerinizi ve hayallerinizi gözden geçirmek, hangi adımları atmanız gerektiğini belirlemek için güzel bir dönem. Bu enerjiyi toplumla olan bağlarınızı güçlendirmek ve işbirlikleri yapmak için de kullanabilirsiniz. Merhaba Başaklar, Başak burçları için dolunay, kariyer ve toplumsal imaj alanında aydınlatıcı etkiler getirecek. İş yerinde bir başarıyı kutlamak, yeni bir göreve adım atmak veya mesleki hedeflerinizi yeniden değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bu dönemde iş ve kariyerle ilgili bazı sonuçlara varabilir, toplum önündeki imajınızı güçlendirmek adına önemli kararlar alabilirsiniz. Merhaba teraziler, terazi burçları için bu dolunay eğitim, seyahat, inançlar ve hayat felsefesi gibi alanlarda etkili olacak. Yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantıları veya kişisel gelişim konularında yeni farkındalıklar kazanabilirsiniz. Bu dönemde düşünce yapınızı genişletecek deneyimlere açık olabilir, farklı bakış açılarını keşfetmek için yeni adımlar atabilirsiniz. Merhaba akrepler, akrep burçları için bu dolunay, ortak kaynaklar, finansal konular ve derin duygusal dönüşüm alanlarında etkili olacak. Bu dönemde borçlar, miras, yatırım ve partnerle paylaşılan finansal kaynaklarla ilgili konularda netleşmeler yaşanabilir. Aynı zamanda içsel dönüşüm ve geçmişten gelen duygusal yaraları iyileştirme adına derin bir şifa sürecine girebilirsiniz. Merhaba yaylar, yay burçları için dolunay, ilişkiler, ortaklıklar ve evlilikle ilgili konuları gündeme getiriyor. Partnerinizle aranızdaki iletişimi güçlendirmek, ilişkide açık ve net olmak önem kazanıyor. Mevcut ilişkinizde bir karar verme sürecine girebilir veya yeni bir ortaklık başlatabilirsiniz. İlişkilerde denge kurmak ve başkalarına karşı daha anlayışlı olmak için ideal bir dönem. Merhaba oğlaklar, oğlak burçları için bu dolunay, iş hayatı, sağlık ve günlük rutinler alanında yenilikler getiriyor. Bu dönemde iş hayatınızda yeni bir düzen kurmak, sağlıkla ilgili konularda farkındalık kazanmak veya günlük alışkanlıklarınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Kendinizi daha sağlıklı ve verimli bir şekilde organize etmek için bu enerjiyi kullanabilirsiniz. Merhaba kovalar, kova burçları için bu dolunay, yaratıcılık, romantizm ve çocuklarla ilgili alanlarda etkili olacak. Yaratıcılığınızı arttıracak projelere başlamak, hobilerinize daha fazla zaman ayırmak veya romantik ilişkilerde netleşmeler yaşamak için uygun bir dönem. Aynı zamanda çocuklarla ilgili konularla ilgilenebilir ve sevdiklerinizle duygusal bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Merhaba balıklar, balık burçları için bu dolunay, ev, aile ve geçmişle ilgili konularla aydınlanma getiriyor. Aile içindeki bazı konular netleşebilir veya evle ilgili kararlar alabilirsiniz. Aynı zamanda geçmişe dair bazı meseleleri çözüme kavuşturmak, içsel huzuru bulmak için de güzel bir dönem. Bu süreç evde daha huzurlu bir ortam yaratmak ve aile bağlarını güçlendirmek adına destekleyici. Bu dolunay burçların farklı evlerinde aydınlanmalar ve yüzleşmeler getirecek. Her burç için hayatın belirli bir alanında netleşme, farkındalık ve ilerleme sağlanabilir. İletişimde daha açık ve anlayışlı olmak, kendimize dürüst davranmak bu dolunayın enerjisinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Mutlu bir dolunay süreci geçirmeniz dileğiyle.